Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizlerle takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen en kolay, en pratik inci boncuklu yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Hem kız hem erkek bebeklerinize uygulayabileceğiniz çok kolay bir patik modeli. Böyle inci boncukları koymazsanız erkekler için de gayet uygun bir model. Böyle çok şık, ayakta da çok güzel duran kullanışlı bir patik modeli. Böyle ayaktan çıkartayım sizlere. Bir de böyle görün. Bakın. Bu şekilde. Örülmüş, bitmiş hali de bu şekilde. Alttan ilmek atarak başlanıyor taban kısmından. Ve sonrasında böyle örerek yukarıya doğru ilerliyoruz. İnci boncuklarımızı örerken koydum ben. Böyle ikiye katlayıp diktiğimizde ise bakın böyle patiğimiz hemen ortaya çıkmış olarak gözüküyor. Bu arada ben videolarımı yüklüyorum. Sadece yüklüyorum. Sizler izleyerek, beğenip, yorum yaparak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlıyorsunuz. Videolarımı eğer beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız lütfen beğen işaretine tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayalım ve bu şekilde sizlerin sayesinde daha çok kişiye hep birlikte ulaşalım inşallah. Evet, patiğimizin yapımına geçmeden önce malzeme olarak 3 milimetre şiş kullandım. Dikiş için iğne kullandım ve patiklik ip kullandım. Bebe yünü kullanacaksanız eğer 50-51 ilmekle başlayabilirsiniz. Ben patiklik ip kullandığım için 46 ilmekle başlayacağım. Böyle inci boncukları ipimizi daha önceden geçiriyoruz. Boncuklarımızı örerken patiğimize yerleştiriyoruz. Şimdi ipimizi boynumuza atalım ve örmeye başlayalım. Bu arada ben ipi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimizi atalım. Böyle toplam 46 tane ilmek atalım. Evet, 46 tane ilmeğimizi attık. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar ters olarak örelim. Son ilmeği düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın şöyle örgünün ön yüzüne geldik. Şimdi burada yine ilmekleri ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bakın şu şekilde. İlmekleri önde ve arkada ters olarak örelim. Ve haroşa örgüyü oluşturalım. Toplam 11 diş haroşa sırası örelim. Evet, toplam 11 diş haroşa sırasını örmüş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 12. sırayı örerken birlikte öreceğiz ve boncuklarımızı yerleştireceğiz. Öncelikle 13 tane ilmeğimizi bu şişimize alalım örerek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tekrar saydık. 13 tane ilmeğimizi bu şişimize aldık. Şimdi bir tane boncuğumuzu getirelim. Şimdi buraya dikkat edelim. 2 ilmeği birlikte ters olarak öreceğim. Hem de boncuğumu böyle yerleştireceğim. Sonrasında 2 ilmeğimi birlikte öreceğim ve boncuğumu bakın böyle yerleştireceğim. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Boncuğumu yerleştiriyorum. Hem ilmekleri 2-2 örüyoruz hem de boncuğumuzu yerleştiriyoruz. 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Boncuğumuzu şöyle yerleştirelim.
2 ilmeği birlikte örelim. Böyle boncuğumuzu yerleştirelim. Böyle 13 ilmek kalana kadar böyle 2 öreceğiz ve boncuğumuzu yerleştireceğiz. Tekrar 2 ilmeği birlikte alıyorum. Boncuğumu yerleştiriyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Daha 4 tane ilmeğim var. 2 ilmeği birlikte aldım. Boncuğumu yerleştirdim. Ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte aldım. Boncuğumu yerleştirdim. Ters olarak ördüm. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Burada 13 tane ilmeğim kaldı. Şöyle bunları örerek devam ediyorum tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.'yü de ördüm. Şöyle tekrar edelim. 13 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Sonra 2 ters ördüm. Hem de boncuğumu yerleştirdim. 13 ilmek kalana kadar bu şekilde yaptım. 13 ilmeğimi tek tek ördüm. Şöyle kaç tane boncuk koymuş olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane de boncuk yerleştirmiş olduk. Şimdi örgünün arka yüzünde yine ilmekleri ters olarak örelim ve ön yüzüne geçelim. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. Yine 13 tane ilmeğimizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Böyle 13 tane ilmeğimizi ördük. Tekrar saydım. Yanlışlık olmasın. Şimdi diğer ilmeklerimi 2 örerek aradaki ilmekleri kapatacağım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle 13 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Şöyle şimdi sayalım kaç tane ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane var. Şöyle ikisini birlikte örelim. Şimdi tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Yine 13 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın şu kısmını böyle ilmekleri kapatmış olduk orta kısımda. Patiğimizin şu kısmını yaptık. Şimdi bu ilmeklerimizle geriye kalan 13 ilmeğimizle sıra sonuna kadar örüyoruz. Hep ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum. Yani haroşa örgüyü oluşturuyorum. Patiğimiz sadece haroşa örgüden oluşmakta. Şimdi patiğimizin ters yüzündeyiz. Burada yine ilmeklerimizi örelim. 13 tane ilmeğimizi sıranın sonuna kadar gidelim. Evet. 13. ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada şu orta kısmını, bakın şu kemerli kısmını yapacağız. Buraya ben 8 tane ilmek attım. Şimdi ilmeklerimi atacağım. Şöyle siz nasıl ilmek atıyorsunuz o şekilde atabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimi attım ve örmeye devam ediyorum. Diğer taraftaki 13 ilmeğimi örüyorum. Buraya araya 8 ilmek attım.
Evet, bakın bu şekilde tekrar şu kısmını birleştirmiş oldum. 8 tane ilmek attım. 13 ilmek burada, 8 ilmek burada, 13 ilmek burada. Toplam 34 tane ilmeğim oldu. Şimdi 34 tane ilmeğimle 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası öreceğim. 5.'yi örerken ilmeklerimizi kapatıp patiğimizin örgüsünü bitireceğiz. Şimdi 4 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın 4 diş haroşa sırası oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5.'yi örerken ilmeklerimi kapatacağım ve patiğimin örgüsünü bitireceğim. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe attım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe attım. Böyle bütün ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son ilmeğimi de böyle 2 kez ters olarak örüyorum. Şöyle sıkıca ilmeğimi gerdiriyorum. Şöyle ipimizi keselim. Şöyle patiğimizin örgüsünü bitirmiş olduk, bakın. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, iğnemizi ipimizi geçirdik ve patiğimizi dikmeye başlayacağız. Şöyle tersinden dikiyorum ben. Tersini çevirdim, bakın. Şöyle şu kısımlardan şöyle ilmek alıyorum bir atlayarak. Böyle dikiyorum ben. Uç kısmı böyle sivri durmasını engellemiş oluyoruz. Şöyle ölçelim. Bakın böyle eşit miktarda almışız. Şöyle şu uç kısımlarını şöyle büzerek düğümleyelim. Ben genellikle böyle dikiyorum ama sizler daha farklı şekillerde de dikebilirsiniz. Bakın böyle yumuşacık bir yuvarlak yapmış olduk böyle. Şu uç kısmını, sivriliğini gidermiş olduk. Bakın böyle daha oval duruyor. Şimdi tersinden dikmeye başlayalım. Yine ben ilmeklerimi böyle bakın şu iç kısımlarına şöyle batarak örüyorum. Bazen kelimeler tuhaf çıkabiliyor, kusura bakmayın. Çünkü bugün bu çektiğim ikinci videom. Artık böyle konuşa konuşa yoruldum galiba. Lütfen kusuruma bakmayın. Bu şekilde şöyle dikelim. Şu kısma kadar dikerek gelelim. Evet, bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi şöyle çevirelim düz tarafını. Bakın parmak ucu kısmı. Şöyle patiğimizi bitirmiş olduk. Ayak mankenimizi de giydirelim. Bir de bu şekilde görelim. Bakın bu şekilde. Yeni doğan bebek patiğimizi bitirmiş olduk. İkisini de böyle görebilirsiniz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Lütfen abone olarak izlemeye devam edelim. Takipte kalalım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda anlatımı mevcut olan bazı patik modellerini de sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Hoşça kalın.